uçağa biniyor gibi 800'den geçeceğiz. Tabii ki bu gemiler kaçakçılık için çok iyi olabilir. O yüzden ciddi güvenlik önlemleri var. Odamıza girdik. Her şey hazırlanmış. Havlularımız, briefinglerimiz vesaire. Restoranımıza geldik. Gördüğüm kadarıyla takolar vesaire, Latin mutfağı var. Selam sana Miami şehri. Daha 2 gün önce sokaklarında yürüyordum. Bugün sana veda ediyorum. Hello. Taksimizden indik. Valizlerimizi hemen girişte verdik. Check-in'e doğru gidiyoruz. Tabii bahşiş karşılığı. MSC'nin yeni terminali bu. Şirketin. Burada işte önceden bahsettiğim RCG'nin, Royal Caribbean'in, Norwegian Cruise Line'ın, NCL'in ve MSC'nin kendilerine ait terminalleri var. Şimdi saatimiz 2 iken burada Yacht Club var. Bu Yacht Club epeyce pahalı oluyor. Yani belki bu turun fiyatı 10.000 euro civarıdır. Biz normal kabinimizle gidiyoruz. Check-in'imizi yapacağız. Sonrasında da odamız 3'te hazır olur herhalde. Kapıda şeyimizi görürüz. Kartlarımız vesaire olur. Odaya yerleşip devam ederiz. Check-in'den devam edeceğim. Geminin MSC görünüyordur sanıyorum. Check-in'imizi yaptık pasaportlarla. Her şey otomatik hale getirilmiş. Terminalin içi brand new. Yenileri severiz, yeni şeyleri. Şimdi de uçağa biniyor gibi 800'den geçeceğiz. Tabii ki bu gemiler kaçakçılık için çok iyi olabilir. O yüzden ciddi güvenlik önlemleri var. Pasaport, vizeye bakılıyor. Burada da valizlerin içine bakılıyor, ne taşınıyor vesaire diye. Gemiden inerken veya da binerken hep bu güvenlikten geçiliniyor. Burası Panathinaikos. Çünkü gemi artık uluslararası sulara çıktığı için ülkeden çıkıyorsunuz gibi düşünebiliriz. Ben alıştım artık. 7 tane tur yaptım bu sene. Geçtiğimiz 2 sene içinde. Bu 8. tur. Buradaki vize işlemlerini, check-in işlemlerini full elektroniğe bağlamışlar. Güzel, yani her şey otomasyon. Burada Miami'ye geldiğinden beri bunu gördüm. Çok otomasyona bağlanmış her şey, sistemler. Robot kartlar, delivery robot cihazları, otel full otomatikti. iPad var orada, her şeyini onunla ayarlıyorsun. Perdesinden ışığına kadar. O şekilde full elektroniğe geçmiş. İnsanların işleri ellerinden alınıyor diyebiliriz. Güvenlikten de geçtik. Full elektronik check-in. Sanıyorum bayağı smooth oldu. Direkt gemiye doğru devam edeceğiz diye düşünüyorum ama buradan bir şeyler almamız gerekiyor mu diye bir bakacağım, bir soracağım bakalım. Evet, hiçbir şey yapmadık. Direkt gemiye doğru geçiyoruz terminalden. Her şey gıcır gıcır. Fotoğrafçılar hemen mesaiye başlamışlar. O da bunların hepsi bir business. Cruise sadece seyahatten değil, aynı zamanda bu yan servislerden ciddi anlamda revenue yapmaya çalışıyor. Fotoğraf. Yani aynı zamanda tabii ki anı ve experience. Yani çünkü bunlar olmasa burada mesela çok sıkıcı bir yürüme olur ama yolculuk sırasında bu tarz entertainment'larla sürekli insanları engage etmeye çalışıyorlar. Bu şekilde. Evet, bir güvenlikten daha geçtik. Burada da bir yüz skeniyle check-in yapan kişi sen misin diye baktılar. Çok yumuşak bir süreç. Yani her şey ayarlı. Zero brain work. ZBW diyoruz. Gemimize doğru geçiyoruz. World America. MSC'nin World Class gemisi. MSC'nin farklı klasları var. Bu World Class'ı yeni çıkan en yeni gemileri. Bunlar 2023-2024'ten sonra. Bu Amerika'sı. Bir de Europa'sı var. İran'daki sıkıntılardan dolayı Doğu Akdeniz'deki güvenliğin
turistler açısından, algı açısından sıkıntı uğramasından dolayı World Europa'yı da Avrupa'dan Amerika'ya çekiyor mesajı. Şimdi gemimize geçiyoruz. Umuyorum odanın temizliği bitmiştir. Hemen kartımızla odaya giriş yapar. Security briefing'e kadar birazcık dinleniriz. Evet, oda kartımız kapının girişine bırakıldı. Bir de oradan odamıza gireceğiz. Odamıza girdik. Her şey hazırlanmış. Havlularımız, briefinglerimiz vesaire. Balkona doğru çıkalım. Balkon kapısı açılınca klima kapanıyor. Sustainability'den dolayı. Evet. Şu anda açamadık mı? Çocuk kilidi varmış. Üçüncü kapı. Kapıyı açmaya çalıştım da açamadım. Çocuklar için de kilit önemli. Şöyle çıkalım balkonumuza. Evet, şu anda müthiş bir hareket var. Miami şehri arkamızda. Şöyle alalım. Check-in'imizi yaptık. Birazcık istirahat yaparız. MSC'nin logosu aşağıda. Bayağı bir kalabalık. Unutmuşum uzun zamandır gelmeyeli cruise'a. Epeyce bir kalabalıktı ama bir şekilde işliyor. Yani turistik bir yerde high season'da tatile gelmiş gibi düşünebilirsiniz. Şöyle kilidini kapatmaya gerek yok. Bu şekilde 2 kişi için gayet ideal bir oda. Tabii biz tek kişi geldik tatilimizde bu sefer. Odamıza geçeceğiz. Lavabo, tuvalet bu şekilde. Her şey var. Havlusu, tuvalet şeyi vesaire. Duş jelidir vesaire. Bakın. Havlular vesaire. Her gün temizleniyor zaten. Hatta gün içinde 2 kere temizleniyor. Yani tecrübeliyiz. Şuradan tuşlarına basıp işte uyuyorum vesaire. Klimanızı falan ayarlayabiliyorsunuz. Soğuksa sıcaksa ona göre ayarlıyorsunuz ki kafanıza göre olur. Televizyonumuz falan da var. Yani gayet tatil için, yaşamak için ideal her şey var. Ufakça yerleşelim. Sonrasında devam edeceğim. Çok fena midem kazındı. Dedim artık bu açlığa dayanamayacağım. Kartımızı alıp gidelim açık büfede ne var ne yok. Bakalım. Bu açlığımızı yatıştıralım. Hadi bakalım. Evet, 18'de 19. katta restoranımızı bulduk. Tuşumuza bastık. Çıkalım yiyelim. Merdivenle de çıkabiliriz aslında ama hangi numara gelecekti ya? Bu ablalar da şeye gidiyor. Terasa gidiyor. F. Evet. F yukarıya çıkacak. Millet meydanda dolaşıyor. Akşam açılır muhtemelen mağazalar. Akşam bakarız. Restoranımıza geldik. Burası açık büfe. Üst katta havuzun restoranı var anladığım kadarıyla. Cruise paketinde açık büfe dahil zaten. Açık büfe dahil. Bir de genelde 5. ya da 6. kartta a la carte restoran oluyor. Orada tabii saatleri var. O saatlerde gitmeniz gerekiyor. Genelde açık büfe gün boyu açık oluyor. Sabahtan akşama kadar öğlen. Yemek buldun ya dayak buldun kaç. Felsefe bu. Koy abicim. Biraz suyundan da koyar mısın canım? İstiyorsan a la carte'a gidiyorsun. A la carte'ın süresi daha kısa oluyor. Çünkü orada herkesin hakkı var. Belli saatler arasında orada olman gerekiyor senin rezerve ettiğin şekilde. O yüzden bir de uzun sürüyor orada. Çünkü herkese servis yaptıkları için a la carte'ta garsonlar kendi kafana göre orada menüden seçiyorsun mesela. Ama orada tabii oturuyorsun, yemeğin geliyor. Burada
İstediğin yemeği alıyorsun, masana oturuyorsun. Biraz yoruluyorsun belki git gel vesaire ama istediğini yiyorsun. Bir de sınırsız yiyorsun. Menüye tabi değilsin, sürekli değişiyor. Bu şekilde yani artık cruise'a çok alıştığım için ikisini de yapıyorum. İkisinin de ayrı bir tadı ve özelliği var. Muhtemelen Latin bölgelerine gideceğimiz için Latin mutfağı var. Gidilen destinasyona göre mutfağın içeriği değişiyor. Akdeniz'de biraz daha Akdeniz mutfağı vesaire oluyor. Burada bayağı gördüğüm kadarıyla takolar vesaire Latin mutfağı var. Bakalım alalım bir şeyler. Başlayalım. Yemeğimizi yedik. İyi geldi. İlaç gibi geldi. İlaç gibi radyo. Burada İlaç gibi radyo. güzel ürünler var. Çok güzel. Full karanlık. Kumarhanede pencere olmaz. It's similar, very similar. Yes, so to mark the 60 years of the James Bond anniversary Yes. from movie Dr. No, Bugün de MSC World Amerika'da specialty restoranları deneyelim dedik. Kalabalığı görüyorsunuz. Pazar yeri. Daha bu hiçbir şey. Şimdi kruz seyahatlerindeki en büyük iş. Assembly Station var herkesin gemilerde işler yolunda gitmezse diye. Allah korusun tabii. Herkesin bir assembly station'ı var. Oraya öyle bir kaza falan olursa oraya gitmen gerekiyor. Neyse işte oraya gidip şimdi oraya gördüğümüzü göstermek için kartımızı okutacağız. Asansördeyiz. 20 katlı olduğu için asansörle gidip geliyoruz her yere. Asansörle indim. Bir 5-10 dakikaya başlayacak. Okunmaya başlar. Okundu mu diyorsun. Top atılıyor. Top atılmıyor Allah'tan. Top atılırsa sıkıntı olur da. Neyse. Bir siren çalacak. Sonrasında da gidip kartımızı okutacağız. Ben buradayım. Neydi öyle? Şöyle. Buradayım be. Buradayım. Diyeceğiz. Neyse. Şöyle gidelim. Şimdi yolcuların çoğusu şehri de geziyor. Şu an gemidekilerin çoğu muhtemelen bugün check-in yaptı. Şöyle bir çarşıya çıkalım. Sonrasında bakalım. İlk günün heyecanı. Çarşıdayız. Assembly Station'ımızı öğrendik. Buradan bir sıcak çikolata içebilirim. Bu World Class'ta 6. katta çikolatacı oluyor. Hello. Station B burada bir yerdeymiş. D'yi gördük. B de şurası. Gidelim kartımızı okutalım. Burada olduğumuz bilinsin. Hoş bir seda bırakalım. Cruise'un semasında. Şimdi yani kartımızı bastık. Assembly Station'ımızı öğrendik. Neresiydi? 6. katta çikolatacının yanında buluşuyoruz. İnşallah ihtiyaç olmaz. İyi bir kurucu olarak cruise'a çıkmadan önce kredi kartınızı falan kaydediyorsunuz. Hiç sıfır cash kullanılıyor geminin içinde. Direkt oda kartınla kredi kartını tanıttığın zaman direkt kullanıyorsun. Eğer önceden tanıtmamışsan burada makineler var. Şu şekilde. Bu makinalarda kredi kartını tanıtabiliyorsun. Kesinlikle nakit geçmiyor burada. Ya da para da koyabilirsin kartın içine, nakit para. Onu yapıyorsun. İşte bu safety drill, safety videosu, güvenlik videosu. Bunlar yapılması gereken şeyler. Bir de ilk günden halledebilirsen excursion'ları halledeceksin. Excursion'de indiğin limanlarda katılacağın seyahatler. İyi bir kurucu bunu ayarlaması lazım çünkü müthiş bir kalabalık oluyor. Bazı güzel cruise excursion'lar bitmiş oluyor. Excursion denilen şeyler ücreti dahil olmuyor. Ekstra ücret ödüyorsunuz onlara. Yani çünkü bir sürü etkinlik var. Dillere göre de ayrılıyor işte.
istediğin, kendi keyfine göre olan, kendi zevkine göre olan excursion'a kaydalıp ücretini ödüyorsun. Kartından çekiliyor daha doğrusu, oda kartından. Bu da gemi için bir revenue. Yani limanın konumu, gidilecek excursion'ın yeri, bilgi içeriği, bunu tek başına yapsan ne kadara mal olacağını vesaire değerlendirerek excursion'larını seçiyorsun. Biz de şimdi önceden hazırlık yaptım. Çünkü limanların konumu çok önemli. Eğer liman mesela şehir dışındaysa veyahut ulaşımı zorsa veyahut da gidilecek yer mesela limandan 100 kilometre uzaktaysa vesaire excursion almak mantıklı oluyor. Bazen fiyat performansı olarak bakıyorsun, yani onu kendin yapsan ne kadara mal olacaktı. Excursion'a kaydolamanın şeyi hiç düşünmüyorsun. Tamamıyla belli saatte belli yerde olacaksın. Guide'in oluyor, rehberin oluyor vesaire, her şeyin güzel oluyor ve geri dönüşün senin riskinde değil, yani geminin riskinde oluyor. Eğer tek başına gidersen riski sende oluyor. Gördüğünüz gibi millet excursion'larını seçiyor. Biz de şimdi aklımda birkaç faaliyet var ama birkaç soru sormam lazım. Onları sorunca alacağız bakalım. Edwin Excursion Reception Shore Excursion Staff. Evet. Edwin bana bayağı yardımcı oldu. Tek tek 15-20 dakika darladım onu. Excursionlarımızı defterden seçtik. Ne yapmak istediğimi vesaire anlattım ona. O da bana uygun fiyat performans seçtik. 4 tane her gideceğimiz yerde. İçeriklere göre. Bakalım inşallah doğru seçenekler yapmışızdır. We are ready, yes. All right. Tabii bunlar kruz seyahatlerinde, yani şehirde sadece bir gün geçiriyorsun. O yüzden seçmek zorundasın. Hayatta bir seçimdir zaten. Aslında kruz seyahati, seyahat, bir yolculuk falan olarak aslında hayatın bir simülasyonu diyebiliriz belki de. Excursionlarımızı seçtik. Kruz çalışanı olduğumuz için belli bir discount'umuz var. Onları aldık, uyguladık. Şimdi akşam 6'ya kadar, şimdi gemi şehirde ne kadar süre kalıyorsa onun bitişine kadar mağazaların çoğu kapalı oluyor. Tax free, işte hem de lokal marketi etkilememesi bakımından. Alışveriş mağazaları mesela burası gibi, parfümeri mesela kapalı. Kumarhane de kapalı olur işte. Sadece bu tarz excursion hizmetlerini falan yaparsın ya da böyle tatlı çikolata falan yersin. Neyse, gemi ne zaman limandan ayrılırsa o zaman açılır. Öyle bir anlaşmalar oluyor. Ona gelmişken biraz ağzım tatlı alsın. Bir mesela çikolatacı var gemide. Bizim World Class'ta, Sea Class'ta yeni gemilerde, büyük gemiler, yani büyük bir gemi olması lazım ki bu tarz ekstra faaliyetler olsun. Mesela burası ekstra bir food and beverage facility'si. Geminin belli bir büyüklüğün ve yeniliğin üzerinde olması lazım. Çünkü bunlar biraz daha yeni teknoloji ve yeteri kadar space'in olması lazım gemide. Ve World Class, Sea Class bunlarda olabiliyor çikolatacı. Class gemiler. Gemiyi book etmeden önce geminin büyüklüğüne falan, içindeki aktivitelere falan bakmak faydalı olur. İçeride neler göreceğini planlamak için. Evet, gemimiz kalktı. Virgin'i de denizden görüyoruz. Adult Based Cruise Ship. Biz şu anda MSC World Amerika'dayız. Miami şehrine selam veriyoruz. Gün batıyor. Bu müzik de beni radyo spikeri gibi bir hale sokuyor. Selam sana Miami şehri. Daha 2 gün önce sokaklarında yürüyordum. Bugün sana veda ediyorum. Evet, hayat sürekli değişim ve dönüşüm. Şehirdeki rolümüzü gerçekleştirip şimdi gemiye geldik. Geminin limandan çıkışını takip ediyoruz. Bir yandan da eşyalarımızı yerleştireceğiz. Valizimiz geldi. İnsanlar da küçük teknelerde, yatlarda partiliyorlar. Devam edelim serüvenimize.
Miami sahilleri. Dünyanın en büyük kruz gemisi. Royal Caribbean, Icon of the Seas. Bizimki de küçük sayılmaz. Hem içsel hem de dışsal bu yolculuğumuzu birlikte büyütmek için videoyu beğenerek kendi perspektifinizi yorumlarda paylaşabilir ve bu farkındalığı çoğaltmak adına sevdiklerinize gönderebilirsiniz. Yeni içerikleri kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.